Şöyle bir hayal edin. Tarihin kitaplarda değil de doğrudan insanların seslerinde taşındığı bir kültür. Koskoca bir kütüphanenin nesilden nesile sadece fısıltılarla, şarkılarla, masallarla aktarıldığı bir dünya. Peki ya o sesler bir gün susma tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa? İşte o zaman ne olur? İşte bu anlatacağımız hikaye tam da bununla ilgili. Türkiye'deki Kürt halkının o zengin ama bir o kadar da kaybolmaya yüz tutmuş sözlü geleneklerini korumak için çıkılan destansı bir yolculuğun hikayesi. Adeta rüzgarda savrulan bir kültürü kurtarma macerası. Peki, neden bu kadar önemli değil mi? Çünkü burada konuştuğumuz şey bildiğimiz kütüphanelere benzemiyor. Düşünün, duvarları olmayan, rafları tamamen insan hafızasından oluşan ve tamamen seslerden meydana gelen bir kütüphane. Hem paha biçilemez derecede değerli, hem de bir o kadar kırılgan. Aslında bu zenginlik yeni keşfedilmiş bir şey de değil. Ünlü Doğu bilimci Minorski'nin de dediği gibi Kürt folkloru masallarla, destanlarla ve şarkılarla dolu dev bir hazine. Yüzyıllardır Çirokbejlerin yani masal anlatıcılarının ve Denkbejlerin yani halk ozanlarının dilinde yaşayan capcanlı bir miras bu. Ama işte işin en can alıcı noktası da tam olarak burada başlıyor. Bir zamanlar büyüklerden küçüklere adeta bir nehir gibi doğal bir şekilde akan bu gelenek, modern hayatın, asimilasyon politikalarının etkisiyle bir anda kesintiye uğruyor. Televizyon gibi teknolojiler o eski masalların yerini alıyor ve o capcanlı sesler kütüphanesi maalesef sonsuza dek kaybolmanın eşiğinde cılız bir fısıltıya dönüşüyor. İşte tam bu kritik noktada bu sessizliğe bir cevap, bir meydan okuma olarak Bakur'un Sesi projesi doğuyor. Bu, sakın yanlış anlaşılmasın, sadece bir araştırma projesi değil, adeta bir kültürel kurtarma operasyonuydu. Araştırmacıların üstlendiği görevin ne kadar devasa olduğunu anlamak için gelin şu coğrafyaya bir bakalım. Dağ tepe demeden ulaşılması en zor köylere kadar giderek Kuzey Kürdistan'ın Serhat, Behdinan, Botan, Diyarbakır ve Dersim gibi 5 büyük bölgesini karış karış taramışlar. Yani bu kesinlikle masa başında yapılan bir iş değildi. Gelin bu yolculuğun büyüklüğünü sayılarla görelim. Tam 17 bin kilometreden fazla yol kat etmişler. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse İstanbul'dan Pekin'e gidip geri dönmek gibi bir mesafe. Ve tek bir amaç için. O kaybolan masalları bulmak. Bu bitmek bilmeyen yolda tam 854 kişiyle, çoğu da yaşlı insanlarla oturup sohbet ettiler. Onların sadece hikayelerini değil tabii, anılarını, acılarını, sevinçlerini, kısacası bütün bir hayatı dinlediler. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Yola çıkarken hedefleri 60 civarında masal kaydetmekti. Ama bir de baktılar ki karşılarında 200'den fazla masal, yüzlerce tekerleme, ninni ve bilmeceden oluşan paha biçilmez bir hazine var. Beklentilerinin çok ama çok ötesinde bir sonuç. Ancak bu yolculuk sadece kilometrelerle ölçülecek bir yolculuk değildi. Aynı zamanda çok derin, çok zorlu bir duygusal yolculuktu. Çünkü araştırmacıların aşması gereken asıl engel, insanların kalplerine ördüğü duvarlardı. Karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, köylülerin güvenini kazanmaktı. Düşünsenize, geçmişte yaşanan onca şiddet, baskı ve devlet gözetimi. İnsanlarda yabancılara karşı doğal olarak derin bir şüphe oluşmuştu. Gelen her yabancı yüz, potansiyel bir tehlike olarak görülüyordu. Bu yüzden araştırmacılar, kayıt cihazlarını çalıştırmadan çok önce en temel sorulara cevap vermek zorundaydılar. Biz kimiz? Nereden geldik? Ne yapacağız? Ve en önemlisi, neden buradayız? İşte bu güveni inşa etmek projenin ilk ve en kritik adımı oldu. Aşmaları gereken bir diğer zorluk ise, insanların kendi kültürlerine olan inancını yitirmiş olmasıydı. Bazı köylüler onlara şöyle diyordu: "Bunları ne yapacaksınız ki? Artık bir kıymeti yok bunların." Hatta televizyon çıktığından beri biz bunları unuttuk gitti diyenler bile vardı. Kendi hazinelerinin modern dünyada değersiz olduğuna inandırılmışlardı. Belki de yolculuğun en dokunaklı anları yeminli kadınlarla karşılaştıklarında yaşandı. Bu kadınlar kimdi? Onlar, çatışmalarda sevdiklerini kaybettikten sonra bir daha asla şarkı söylememeye, masal anlatmamaya yemin etmiş ozanlardı, anlatıcılardı. Acılarını, seslerini mühürleyerek yaşıyorlardı. İşte o kadınlardan biri, eski bir dengbej olan Hace Ana'nın yürekleri dağlayan ağıdı. Kaybettiği erkek kardeşi için yaktığı bu ağıt, bir zamanlar şenlikli şarkılar söyleyen bir sesin nasıl derin bir yasa dönüştüğünün en acı kanıtıydı.
Bu sadece bir hikaye değil, bir halkın yaşadığı trajedinin ta kendisiydi. Ama işte bütün bu zorlukların üstesinden gelindiğinde, o acı ve sessizlik perdesi bir kez aralandığında, paha biçilmez kültürel hazineler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Güven inşa edildikçe, unutuldu sanılan hikayeler yeniden hatırlandı. Mesela işte o hazinelerden çok somut bir örnek, efsanevi Şahmeran. Yarı kadın, yarı yılan olan bu mitolojik varlık, bilgeliğin ve şifanın sembolü olarak özellikle Serhat bölgesindeki evlerin duvarlarını süsleyen çok güçlü bir figürdür. Toplanan yüzlerce hikayeden sadece biri olan Şahmeran efsanesi bile bu kültürün ne kadar derin anlamlar barındırdığını tek başına gösteriyor. Ve ortaya çıkan hasat gerçekten de inanılmaz zengindi. Masallar yani çiroklar, atasözleri, bilmeceler, payısok adı verilen o özel ezgiler, destanlar, niniler ve ağıtlar. Kaydettikleri sözlü edebiyat türlerinin bu çeşitliliği bile korumaya çalıştıkları kültürün ne kadar derin ve katmanlı olduğunun en güzel kanıtı. Şimdi geliyoruz projenin son ve belki de en önemli aşamasına. Çünkü buradaki amaç sadece geçmişi bir arşive kaydetmek değil de asıl mesele bu kadim sesleri alıp yeni bir nesle ulaştırmaktı. İşte bu cümle projenin bütün ruhunu özetliyor. Bu çalışma tozlu raflarda kalacak akademik bir arşiv projesi değil. Tam tersi, yaşayan, nefes alan bir kültürel yeniden canlandırma eylemi. Çünkü unutmayalım, bir kültürün hafızası sadece o kültüre ait değildir. Hepimizin, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ve bu mirası korumak aslında geleceği inşa etmektir. Peki bunu nasıl başardılar? İşte o muhteşem plan. Birinci adım, sözlü gelenekleri topladılar. İkinci adım, bu malzemeleri pedagojik yani eğitim değeri açısından analiz ettiler ve son olarak üçüncü ve en parlak adımda bu kadim folklor ürünlerini alıp Kürt çocukları için okul öncesi eğitim materyallerine dönüştürdüler. Yani büyükannelerinin masalları artık torunlarının ders kitabı olacaktı. Harika değil mi? O halde bu anlatımızı projenin de kalbinde yatan o güçlü soruyla bitirelim. Eğer bir kültürün kütüphanesi kendi insanlarıysa, o insanlar sustuğunda ne olur? Bakur'un Sesi projesi, işte bu sorunun cevabının bir trajedi olmaması için yakılmış çok güçlü bir umut ışığıdır.